Benim kaderim değişirse senin kaderin de değişir mi? Benim kaderim senin kaderini etkiler mi? Kaderimiz avuçlarımızda mı yazılı? Coğrafya kader midir? İnsan gerçekten seçiyor mu? Yoksa seçtiğini mi sanıyor? Ya ben zaten daha baştan yazılmış bir senaryonun içindeysem? Bugün bu sorulara cesur cevaplar arayacağız. Hazırsanız başlayalım. Bir kapı düşün. 3'te hak düşün. Kapıdan içeri girdin. Yol 1. Kapıyı araladın. Öylece kaldın. Yol 2. Kapıdan içeri hiç girmedin. Yol 3. Kapıda öylece durunca kapının ötesi sana sır oldu. Kapıyı aralayınca bilgi sahibi olundu. Kapıdan içeri girince yeni bir rota oluşturuldu. Tüm kapılar içindeki yazgılarla birlikte senin kaderindir. Sen doğmadan önce var olan bir şehre düştün. İçindeki imkanlarla, içindeki binalarla, içindeki mezarlarla seni bekleyen bir şehir ve seni bekleyen insanlar. Düştüğün yer Matrix'in herhangi bir yeri olabilir. Kendini bir organizmanın karaciğerindeki kılcal damarlarında yaşıyormuş gibi düşün. Organizma bir Matrix ise seninle daha ilintili organizmaların etkisinde olduğun yer karaciğer, seninle direkt ilintili bölge ise kılcal damarlar. Doğum kader, ölüm kader, doğumdan ölüme giden seçtiğin yollar yazgıdır. Zaman kader, mekan kader, zamanla neye yöneldiğin, mekanda nasıl durduğun yazgıdır. Yazgı, iradeyle açılan satırdır. Yazgı, yaşanıp tecrübe edilen hareketli yoldur. Kadere bir harita dersek, yazgıya da o haritada attığın adım diyebiliriz. Şimdi dikkatini ver. Çünkü en etkileyici yere geçiyoruz. Matrix'e. Sayısız galaksi içindeki 8 milyar insanın içinde yaşadığı dünyayı hayal ederek kendini anlatacağım olayın içindeymiş gibi olayın içindeki kahramanın yerine koy. Bekarsın ve zehir gibi de bir yazılımcısın. Ama hünerlerini gösterebileceğin çevrende nitelikli insan yok. Bir yere yetişeceksin, dışarı baktın hava yağmurlu. Düşündün, şemsiyeni aldın. Evden çıktın, otobüse yetiştin. Bindiğin otobüste bir kızı rahatsız ediyorlardı. Kayıtsız kalamadın. Müdahale ettin. Adam kızdan uzaklaştı. Kız sana şöyle bir baktı. Otobüsten indin. Aktarma yaptın. Baktın ki aynı kız. Konuşma açıldı ve kızın gözleriyle gelen bir etki oldu. Gözlerinle kıza giden de bir tepki. Kızın gülümsemesiyle gelen tekrar bir etki. Bakışlarınla ona giden tekrar bir tepki. Etkiye tepki. Yazmanın yazılma hali. Gülümseme o kadar güçlüdür ki insanı evliliğe götürür. Bir de o gün şemsiyeni almadın. Otobüse doğru yürürken şemsiye satan biri dikkatini çekti. Çünkü insan kendinde olmayanın farkındadır. Baktın ki arkada bir dilenci. Dilenciye gittin, para verdin ama yaptığın iyilik otobüsü kaçırmana sebep oldu. 2 sefer üst üste karşılaşacağın kızla karşılaşamadın. Yağmur bastırdı. Gittin, lüks bir restorana sığındın. Orada her yer rezerveydi. Tek bir boş yer var. O da patronun masası. Ama bilmiyorsun. Her yerin rezerve olması, o lüks restoranın sahibiyle oturmana, tanışmana, onun masasındaki tek kişilik boş yere oturmana neden oldu. O sana tek bir soru sorarak bütün hayatını değiştirdi. Nasıl mı? Gelin izleyelim. Şemsiye olsun. Şemsiyeyle bu kadar ıslanmayı nasıl başardın? Sen kendine bak. Şemsiye.
olmuş. Lütfen oturur musunuz? Bir proje üzerine çalışıyorum. Yazılımdan anlar mısın? Ve olaylar gelişir, şemsiye atılır ve tüm hayatını değiştirecektir. İki farklı seçim, birbirine paralel iki farklı hayat, iki farklı son istiyorsunuz. Matrix'te yanından geçen herhangi biri aslında herhangi biri değildir. Onu tanımalısın. Birini seçtiğinde diğerini öldürüyorsun. O an iki ayrı hayat başlıyor. Aynı gün, aynı saat, aynı şehir. Ama iki farklı senaryo. Yani yanından geçen biri de senin kaderindir. Olasılıklar havuzundur. Sadece geçmişte verdiğin bir karardan ötürü senin yazgın olmak yerine artık bir başkasının yazgısıdır. Kaderi oluşturan parçalar arasında değişen yazgıları gördün mü? Biri cesaretin sonucu, biri donanımın. Aslında sen de o iki kişinin haritasında bir olasılıktın. Her eylemin bir kelebek etkisi yaratıyor. Sadece bir eylemin tek bir anda iki kişinin yazgısına da tesir edebilir. Matrix dediğimiz şey tam burada devreye giriyor. Çünkü Matrix haritanın dijital versiyonudur. Kurallar, kodlar, istatistikler, olasılık hesapları. Sen daha düşünmeden senden önce düşünen birisisin. Sana özgürlük hissi veren ama seçeneklerini daraltan bir yapı. İrade Matrix'i yazamaz. Ancak Matrix de kendine yollar açar. Neo kodları yaratıyor mu? Hayır. Matrix'i programlayan o değil. Ama ne yapıyor? Kodların içinde hareket ediyor. Kurallara göre hamle yapıyor. Ama hamleleri kendisi seçiyor. İşte bu yazgı. Peki Neo uyandığında sistemi kırdı mı? Tam olarak değil. Çünkü uyanış bile sistem içi bir ihtimaldir. Farkındalık kader havuzundaki bir olasılıktır. Çünkü fark etmek farklı hamleler yapmanı sağlar. Küçük bir örnek daha. Öğrencisin ve Türkiye'de yüzlerce meslek var. Binlerce üniversite bölümü var. Bu örgü bir Matrix parçacığı. Bunlar zaten vardı. Ama sen liseyi bitirdiğinde hangi sınava hazırlandın? Hangi üniversiteyi yazdın? Hangi hocalarla karşılaştın? Bu kararlar da senin yazgını başlatan noktalar. Tabii o kararlar seninse. Video oyunlarında NPC'ler vardır, bilirsiniz. Sadece kodlandığı şeyi yapar. Devamlı aynı yoldan yürür. Aynı yerde durur. Aynı cümleyi söyler. Asla sorgulamaz. Gerçek hayatta da insanların %90'ı böyledir. Uyuyanlar. Yani tasavvufta buna gaflet denir. Matrix'te ise döngüyü besleyen bir pilsindir. Eğer sabah neden uyandığını, bu işe neden gittiğini, o öfkeyi neden hissettiğini sorgulamıyorsan, senaryoyu yazan sen değilsin. Sadece arka plandaki bir figüransın. Kahraman olmak istiyorsan, önce senaryoya itiraz etmen gerekir. Kader ve Matrix'in fizik tarafı da var. Çünkü klasik fizikte şunu varsayıyordu. Evren, biz bakmasak da aynı şekilde davranır. Kuantumda bu çöktü. Artık şunu biliyoruz. Bir sistemi ölçmeye çalıştığın anda onu değiştiriyorsun. Kuantum fiziği bize şunu gösterdi. Ölçmediğin şey ihtimal olarak kalır. Müdahil olduğun anda sistem sonuç üretmeye başlar. Ve işin ilginç tarafı, tasavvufta ise sen düşünmeden önce senden önce düşünen bir varlıkların varlığı, sistemlerin sistemi, Matrix'lerin Matrix'ini içinde barındıran bir kaderi mutlak var. Çoğu insan kalem tutmaz, yazgısını başka kalemlere yazdırır. Çok azı kör kalem eline alıp tıraşlar ve bir yerden başlar yazmaya. Çoğu insan kaderini yaşayamaz, alışkanlığını yaşar. Sonra da buna kader der. En iflah olmaz yol burada başlar. Çünkü insanlar genellikle zorlu yollardan kaçıp aslında değiştirebileceği şeylere kader deyip sorumluluk almadığında kendi yazgısını olasılıklar havuzuna terk eder. Matrix'te doğru yolu bulmanın tek çaresi şudur. Kendini izlemeye başlamak.
Olaylara verdiğin tepkilere bak. İnsanlara olan davranışlarına bak. Aynı tartışmayı aynı şekilde yapmayı bıraktığında, aynı bağımlılığı beslemeyi bıraktığında, aynı korkuya teslim olmayı bıraktığında yazgı değişir. Ve bazı kadim metinler şunu söyler. İnsan haritasını ellerinde taşır. Karakterini ve yine bazı yazıtlarda hastalıklarını simasında taşır. Peki neden ellerinde? Gönlünle bakarsan kaderinin ellerinde olduğunu görürsün. Aklınla bakarsan karmaşık sandığın algoritmaların içerisinde bile bir düzen olduğunu görür, o düzende feraha gidecek yolları kendinde bulursun. Peki insan korkudan da, yazgıdan da, kaderden de, Matrix'ten de ne zaman mahvolur? Uyanışta. Uyanış nerede başlar? Kendini izlemenin ötesine geçtiğinde. Bunun ötesi nedir? Kendini tanıdığında. Daha ötesi, kendini bildiğinde. Kendini bilen, Rabbini bilir. Kendimi ne zaman bilirim? Ölüme bırakmadan, ölmeden önce öldüğümde. Kaderi suçlama, yazgının sorumluluğunu al. Eğer bugün verdiğin kararlar yarınlarınsa, bugün neden daha iyi kararlar alınır? Bugünkü mürekkebimiz bu kadar. Ben Katip Kurt.